Arkadaşlar hepinize merhaba. Plansız bir test oldu. Tesla'ya geldim. Nerede? Tepeüstü, Ümraniye. Dün başlamış test sürüşleri. Bugün de bir takipçim abi test eder misin dedi. Randevuyu aldım geldim. Aslında bir haftadır rahatsızdım. Belki ses tonum da biraz bozuk. Kusura bakmayın. Şimdi yarım saatlik bir zamanımız var. Bu süre içerisinde her şeyi test edemeyiz zaten ama elimizden geldiğince pek çok şey hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Bu arada kanala hala abone değilseniz gerçekten teessüflerimi iletiyorum. Videoyu izleyenlerin sadece ne yazık ki %10'u kanala abone. Bu açıdan lütfen desteklerinizi unutmayın arkadaşlar. Şimdi biz hemen şunun sesini kısalım, son ver diyelim. Biz yolu biliyoruz zaten, gideceğiz. Tesla Model Y Performans. Daha önce kanalda vardı bunun testi, bir önceki versiyonun. Bu versiyonda bazı şeyleri değiştirmişler. Yine 4 çeker aracımız. Insane modumuz var. Bastığımız zaman diye böyle geri gideceğiz. Nefesimizi zor tutacağız belki. Ama özellikle amortisör sisteminde güzel değişiklikler var. Neler bunlar? Hemen onlardan başlayalım. Şimdi ivmelenmede sakin, standart ve insane modumuz var. Insane modu aldığımız zaman işte gaza bastığımız zaman uçuyor gidiyor araç. Öyle söyleyeyim sizlere. Rejenerasyonda yavaşlamayı tam olarak kapatamıyoruz. Rejenerasyonu düşürülmüş ya da standart olmak zorunda. Sonrasında sürüş ve yol tutuşu. İşte burada adaptif şasi devreye giriyor. Standart ve spor ayarlarımız var. Fakat biz bunu konforlu bir sürüş olsun ya da sert bir sürüş olsun olarak ayarlayamıyoruz. Standart ya da spor olarak ayarlıyoruz. Kendisi yol şartlarına göre, bizim amortisörlerden gelen o dijital verilere göre bize ayarlamalar yapıyor. Yani manuel bir ayarlamamız yok. Çekiş kontrol ayarı olarak da oto, kaygan ve arazi yardımı olarak ayarlarımız var. İşte duyduğunuz gibi uyarılar biraz böyle erken gelebiliyor. Özellikle İstanbul'da ama bakın abimiz dahi gösterdi. Merhaba abi. Allah razı olsun. Birbirimize yol vereceğiz. Özellikle yayalara yol vermeye dikkat edin arkadaşlar. Özellikle şu mübarek Ramazan günü kul hakkı yemeyin arkadaşlar. Nasıl kul hakkı yemeyin diyeyim. Trafikte çok görüyorum. Aradan girenler, bilmem ne yapanlar. Siz onlardan olmayın diyelim. Sosyal sorumluluğumuzu da yapmış olalım. Ve size ilk izlenimlerimi anlatayım. Direksiyonla başlayalım. Direksiyon şu anda standart sertlikte. Bakalım eskisine göre çok büyük bir fark var mı? Evet, bir tık daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Hissiyat anlamında en azından o suni hissiyatlar sanki biraz olsun alınmış gibi geldi bana. Üzerinde biraz böyle çalışılmış gibi geldi. Serte aldığımda daha sert bir hissiyatım var. Ortalaması gayet güzel, hoş. Çok fazla direksiyon girdisine ihtiyaç olmadan kendisi yolu bulabiliyor. Şu anda standart olarak kalsın. Araçtan biraz bahsedeyim. Aracın koltuklarında güzel insane modla ilgili logolar var. İçeride çok fazla bir değişiklik yok. Onun haricinde alüminyum pedal seti gelmiş. Ops. Bu arada müzik sistemi hemen devreye girdi. Ondan da bahsedeyim. Özel ve güzel bir müzik sistemi var. 15 hoparlör, bir de subwoofer'ımız bulunuyor. Pedal setimiz harika olmuş. Alüminyum. Çok seviyorum bu tarz donanımları. Şimdi hız sabitlememizi açtık. Bu şekilde böyle biraz devam edelim. Ön tarafta tamponda biraz farklılıklar bulunuyor. Özellikle sis farlarının olduğu bölgede. Yan tarafa geçtiğimizde 21 inçlik jantlarımız var. Hem ön hem arka kaliperde kırmızı kaliper kullanılmış. Bu da aracın şöyle dışarıdan bakıldığında performans modeli olduğunu zaten gösteriyor. Tabi bu arada çelik jant tasarımımız da daha farklı. Oradan da aracın zaten performans olduğu anlaşılıyor. Arka tarafa doğru geldiğimizde karbon fiber bir spoilerimiz var. Bu spoiler performans modele özgü tasarlanmış. Bir de sağ arka tarafta bir Insane logosu diyeceğim ben ona. Adını ben koydum. Insane logomuz var. Aracın iç ve dışındaki farklılıklar genel olarak bunlar. Gördüğüm ekstra farklılıklar olursa onlardan da bahsederim. Şöyle bakıyorum dikişlerine falan. Onlarda herhangi bir şey yok. Zaten demiştim. Dikişler arkada konumlanıyor. Ne isterdim mesela Tesla'da şöyle kırmızı desenli bir, değil mi, performans modeli olduğu için direksiyon tasarımı isterdim. Bu arada şunu fark ettim. Şurada ön tarafta karbon fiber desenler kullanılmış. Sanırım o da farklı. Yine yan tarafta karbon fiber efektler var. Eğer Tesla Türkiye bir test aracı verirse o zaman daha detaylı teste alırım arkadaşlar. Şimdi böyle bir ilk izlenimlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Yapabilirsek de bir 0-100 testi yapacağız. Arka tarafta görüş yine her zaman olduğu gibi tasarımdan ötürü biraz kısıtlı. Yan tarafta aynalarda gayet güzel bir görüş var. Kör nokta uyarı sistemi, bakın hemen motor var sol tarafında, onu gösteriyor. Kırmızı ışık yanıyor orada. Bu test aracı olduğu için ayarları biraz daha farklı ve
sürati 140 ile sınırlandırılmış arkadaşlar. O yüzden yüksek hızlara çıkamayacağız ama bu aracın son hızı 250 km ile sınırlandırılmış. Güç verisini Tesla kendi sayfasında da paylaşmıyor. Ben başka yerlerden bulabilirsem onları ekrana yansıtırım. Güç ve tork bilgisini ama 600 beygir civarı bir güç var arkadaşlar. Şu ana kadar hep güç dedik ama performans modeliyle aynı zamanda menzil olarak da güzel menziller yapabilirsiniz. 580 kilometrelik bir WLTP verisi var. Biz mesela neymiş onu söyleyelim. %75 şarjımızla 365 kilometre yol gidebilirsiniz diyor. Kaldı ki bu test aracı. Bununla herkes gazlıyor arkadaşlar. Yani ortalaması biraz yüksektir. İşte Tesla'da alışmanız gereken o dönemde mesela camları şimdi temizlemek istiyorum. Nerede? Tabii ki alışmak lazım. Şurada. Bir defa bastığınızda bir defa çalışıyor. Uzun süre basarsanız da yıkama yapıyor. Bunlar böyle Tesla kullanıcısı olmanız lazım. Başka türlü olacak durumlar değil arkadaşlar. Alışıyorsunuz. Alışmanız gerekiyor. Çünkü Tesla'da minimallik ön planda. Bakın aracın vitesi dahi yok. Üst tarafta zorunluluk gereği bir vites yeri seçicimiz var. Vites seçicimiz tamamen burada. İhtiyaç olmadığı zaman zaten kendisi otomatik olarak gidiyor. Onu bile orada saklamış. Ne gerek var? Bakmana bile gerek yok diyor. Vitesle uğraşma diyor. Şimdi emniyetli bir yerde duracağım. Orada bir 0-100 yapacağız. Ve ardından hemen fren testi yapacağız. Aynı anda iki testi birden yapmış olacağız. Insane moddayım. 0-100. Şimdi. Oh. Aman Allah'ım yok böyle bir şey. Kanım çekildi, geriye çekildi. Manyak. Insane zaten manyak demek İngilizce'de. 0-100 3.65 doğrulanmış zaman 3.67. Harika, mükemmel. Burada muhtemelen fren testi yapamayacağız gibi duruyor. Çünkü arkada araçlar var arkadaşlar. Benim test güzergahım değil. O yüzden bir tane daha 0-100 yapalım. Hatta 120'ye kadar da giderim. Ara hızlanmamızı da görmüş oluruz. Insane moddayım. 0-100. Şimdi. Zaten 136 ile sınırlandırılmış bir hızımız var arkadaşlar. Evet, ses yalıtımı anlamında yalnız arka tarafa o tekerlekten gelen sesler kabine yansıdı. Onu da hemen söylemek istiyorum. Çünkü burası paylaşıyorum. Burada doğruları dinlersiniz, doğruları izlersiniz. Ben ne yaşıyorsam size onu doğru bir şekilde aktarırım arkadaşlar. Çünkü hiçbir firmayla sponsorluğum yok. 3.68 doğrulanmış zaman 3.74. Mükemmel, harika. 80-120 arama hızlanmamız 2.15. Rekor. Yani düşünseniz arkadaşlar, hızlanmak için sol şeride geçtiniz, gaza basıyorsunuz. Ayağınızın altında mükemmel bir güç var ve çok dengeli. Bakın şu anda ıslak zemin olmasına rağmen 3,5 saniyelik bir veriyi yakaladık, elde ettik. Gerçekten araba hiç kaymadı, hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Yaşatmış olsa söylerim. Bastım. Evet. Ne oldu? Siz gördünüz, roket gibi gidiyor ve direksiyon kesinlikle ne yapmak istiyorsam onu yapıyor arkadaşlar. İnanın ben korktum şu yaptığım hamleden ama gayet iyiydi. Zemin ıslak olmasına rağmen. Evet, yalıtım anlamında arka taraftan sesler geliyor. Aynı şeyleri defalarca söylemem ama bu konuda bence D segmenti bir araç olduğu için Tesla bir tık daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Bu arada ses demişken arkadaşlar bizim normal ses ölçümlerini yapmamız mümkün değil. Aletimi, cihazımı getirmiştim ama otonom sürüşü iyi olan araçlarda özellikle İstanbul'da benim istediğim en önemli beklentim ne? Ben hız sabitlememi açayım, araba şeridi ortalasın, gitsin. Arada ben tutarım direksiyonu, problem değil. Elimi şuraya koyarım ama buradan Ümraniye'den karşıya, Eyüp'e giderim ya da başka bir yere giderim, Ankara'ya giderim. Bu sadece konfor değil, aynı zamanda güvenlik arkadaşlar. Bu arada tabii ki bu güvenlikle ilgili şöyle durumlar da var. Gereksiz bazen frenleme yapabiliyor bu tarz araçlar. Sadece Tesla'ya özgü değil. Niye? Siz böyle gidiyorsunuz, motorcu arkadaş oradan bir geliyor, pat önünüze. Şimdi buradaki sensörler şöyle çalışıyor arkadaşlar. Ben bir cihaza yakın mıyım, uzak mıyım? Yani şu şekilde çalışmıyor. Ben bir cihaza ya da bana yaklaşan o cihaz benden uzaklaşıyor mu diye o anda anlık olarak karar veremiyor. Önünde bir motosiklet görüyor. Az önce yoktu bu motosiklet. Öndeki sensörler bunu algıladı ve fren yaptırıyor. İşte arkadaki şoför bunu beklemediği için bir kazaya sebep olabilir. Özellikle motor sürücüleri için de
burada dikkatli olmalarını lütfen rica ediyorum. Ben de bir motor kullanıcısı olarak bunu söylüyorum arkadaşlar. Tesla Türkiye SR modelini 4 gün bana verecek kısmetse 9-12 Mart arasında. İnşallah buradan yetkililere de sesleneyim. SR'dan sonra performans modelini de mutlaka istiyorum. Verirseniz çok teşekkür ederim. En güzel, en doğru testleri çünkü paylaşıyorum, YouTube yapıyor. Neden diyorum arkadaşlar bunları? Çünkü desibel ölçüm cihazlarımızla, Racebox ölçüm cihazlarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Ve gaza bastığımızda evet hafiften bir sağa sola tabii ki gitti. Orada bir asfalttan dolayı belki kaybetti kendini ama evet ESP'nin müdahalesi falan çok güzel. Limitlerin ötesinde bir koşul var şu anda. Çok da fazla zorlamayacağım. Ama böyle anlık olarak size bir adrenalin yaşatmak istedim tabii ki. Bakın gücü kaybettiği an böyle yapması gerekeni yapıyor. Güzel. Frenler de güzel. Fren tepkisine şöyle bir bakayım. Tesla kullanırken de pek frene basmıyorsunuz. Tesla Model Y SR Premium videosunda ne söylediysem aynı şey geçerli fren pedalıyla ilgili. Allah, yolu kaçırdık. Neyse arkadaşlar, test rotasından da biraz çıkmış olduk. Şehir içinde de ekonomi anlamında yine ekonomik sürüşler elde edebiliyorsunuz. Ondan da hemen bahsedelim. Mesela biz şimdi gittik geldik. 24.9 normal mi? Normal. Çünkü güç olarak baktığınızda çok daha düşük güçte ve tek motorlu araçlar ile hemen hemen aynı veriyi elde ediyorsunuz. Sadece 0-100 için iklimlendirmeyi kapatmıştım. Şimdi tekrar onu da açtım. Bakıyorum onun haricinde herhangi bir fark var mı diye ama göremedim. Işıklar. Hepsini şöyle bir açalım. Şöyle kırmızıyı seçelim. İşte bu ya. Neyse, detaylı testi alacağız. Kameraların netliği çok güzel. Arka tarafta bagajımız büyük. Yine koltuklar elektrikli katlanıyor. Daha fazla detayı da sizlere detay testi aldığımda alırsam anlatırım, söylerim, gösteririm. Şimdilik benden bu kadar. Tesla yetkililerine de çok teşekkür ederim. Kısa sürede olsa güzel bir çekim yapmamıza müsaade ettiler. Bazı firmalar çekim yapmanıza dahi müsaade etmiyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Tesla Model Y SR aracını test için veren arkadaşım sormuştu. Acaba performans alınır mı diye. Valla param varsa al hocam ya. Gerçekten. Maddi olarak herhangi bir sıkıntınız yoksa alınır. Çünkü bu dünyaya bir defa geliyoruz. Bu zevki böyle her an yaşamak, yaşayabilecek olmak güzel bir şey. Hem ekonomi hem de performansın ayağınızın altında olması güzel bir şey. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın diyeceğim. Ablamız araya girip duruyor. Sus kız. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Herkese iyi Ramazanlar, iyi bayramlar diliyorum. Hoşça kalın.